Mezarlığın marangozu, Hans'ın hikayesi. 13. yüzyıl, Kuzey Almanya'da küçük bir kasaba. Hans, kasabanın güney ucunda, kiliseye giden dar yolun hemen yanında küçük bir atölyede çalışırdı. Atölyesi reçine kokusunun hiç eksik olmadığı, talaşın zemini ince bir örtü gibi kapladığı bir yerdi. Kapısının üstünde bir tabela yoktu. Çünkü herkes onun kim olduğunu bilirdi. O bir marangozdu. Ama kasabada herkes onu başka bir isimle tanırdı. Mezarlığın marangozu. Hans'ın asıl işi sandık yapmak, araba tekerleklerini onarmak ve zaman zaman kilise için banklar üretmekti. Ancak onun zanaatını diğerlerinden ayıran şey ölümle olan yakınlığıydı. Kasabada biri öldüğünde haber çoğu zaman önce rahibe, sonra Hans'a ulaşırdı. Kapısı genellikle sabaha karşı çalınırdı. Bir tabut gerekli. Bu söz pazarlık yapılmadan söylenirdi. Çünkü ölüm acele ederdi. Toprağa verilme geciktirilemezdi. Hans genellikle meşe ya da çam kullanırdı. Varlıklı aileler için düzgün kesilmiş, kapaklı ve bazen içi bezle kaplanmış tabutlar yapardı. Ama çoğu zaman işler daha basitti. 4 tahta plaka, alt ve üst kapak, basit demir çiviler. Çoğu beden aslında tabuta değil, kefene sarılarak getirilirdi. Tabut sadece taşıma ve gömme sürecini düzenleyen bir araçtı. Hans nadiren doğrudan para alırdı. Ödemeler çoğunlukla şu şekilde olurdu: bir çuval arpa, birkaç somun ekmek, bazen bir tavuk, nadiren birkaç gümüş sikke. Varlıklı bir tüccar öldüğünde ise işler değişirdi. O zaman Hans daha kalın tahtalar kullanır, kapağı menteşeli yapar, içine bez döşerdi. Böyle bir işten kazandığı para bazen birkaç aylık geçimini sağlayabilirdi. Ama bu nadirdi. Çoğu gün ölüm ona zenginlik değil, sadece yaşamını sürdürme imkanı verirdi. Hans kasabada saygı duyulan biri değildi. Ama onsuz da kimse yapamıyordu. Çünkü o ölümle temas eden biriydi. Cesetleri ölçer, bazen taşınmasına yardım eder, mezara inen son kişi olurdu. Bu yüzden bazıları ondan uzak duruyordu. Özellikle çocuklar onun atölyesinin önünden geçerken hızlanırdı. Ama aynı insanlar bir yakınlarını kaybettiklerinde ilk onun kapısını çalardı. Hans bu durumu kabullenmişti. Yaşayanlar benden kaçar derdi ama ölüler beni çağırır. Bir gün kasabanın zenginlerinden biri öldü. Hans'a özel bir tabut yapması söylendi. Bu kez sıradan bir kutu yapmayacaktı. Kalın meşe levhalar, demir köşebentler, içine keten kumaş, baş kısmına küçük bir haç oyma. Bu tabut sadece bir beden için değil, bir statü için de son ifade olacaktı. Hans o gün şunu fark etti: tabutlar yaşayanların ölüler için değil, kendileri için yaptığı son gösteriydi. Kasabanın dışındaki köylerden birinde eski bir gelenek hala sürüyordu. Hans bazen oraya da çağrılırdı. Orada yapılan şey farklıydı. Bir meşe ağacı gövdesi oyulur, içi boşaltılır ve kapak yine aynı gövdeden yapılırdı. Bu kütük tabutlar eski alışkanlıkların hala sürdüğünü gösterirdi. Hans bu işi zor bulurdu ama saygı duyardı. Bu insanlar diye düşünürdü. Toprağa sadece beden değil, ağacı da geri veriyor. Hans rahiple iyi geçinmek zorundaydı. Çünkü gömme düzenini kilise belirlerdi. Mezarlığın yeri, gömme zamanı, ritüeller, rahip bazen ona ödeme yerine dua teklif ederdi. Hans bunu kabul ederdi çünkü başka seçeneği yoktu. Ama içinden şöyle geçirdiği de olurdu: dualar karın doyurmuyor ki. Yıllar geçti. Hans yaşlandı. Bir gün atölyesinde tek başına otururken ilk kez kendisi için bir tabut yapmaya başladı. Basit bir tabut. Sade, boyasız, gösterişsiz. Çünkü o biliyordu: en çok tabut yapanlar en sade tabutla gömülür. Kasabada öldüğünde onu kendi yaptığı tabuta koydular ve ilk kez kapısını çalan kimse olmadı. Görüşmek üzere.